Ermenistan gün geçtikçe Türk düşmanlığından arınıyor olabilir mi? Bu konuya Paşinyan'ın demeçleri üzerinden bir bakış açısı getirelim. Ermenistan Başbakanı Paşinyan geçen yıl yaz aylarında tek seçeneğimiz Türkiye ile uzlaşmak, Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmek mi? Ne dediklerini bilmiyorlar demişti. Ayrıca Türkiye ve Ermenistan birbirlerine tehdit teşkil etmiyor. Önerdiğimiz Barış Kavşağı projesi Turan yolunu engel değil. Bir su yolu varsa bu suyu hep beraber içebiliriz açıklamalarını yapmıştı. Zaten bu açıklamalardan çok kısa bir süre sonra Trump olaya el atarak meşhur Zengezur koridorunu Trump koridoru olarak değiştirmiş ve bölgenin işletmesi 100 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmişti. Bu konuya birazdan değineceğim ama öncesinde Paşinyan'ın barış temalı bu sözleri toplum üzerinde ne kadar etkili ve Ermenistan bu süreci nasıl ilerletiyor gibi sorulara cevap vermek istiyorum. Videoyu beğendiysen analizime başlıyorum. Benim en çok ilgimi çeken konu son zamanlarda Ermenistan okullarında Türkçenin seçmeli dil olarak eğitim hayatına dahil olması. Ermenistan Eğitim ve Spor Bakanlığı'nın bilgilerine göre ülkede yaklaşık 400 okul komşu ülkelerin dillerinin seçmeli ders olarak müfredata alınması için başvuruda bulunmuş. Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi bu diller arasında öne çıkmış. Ancak burada çok ciddi bir sorun var. Ülkede yeterince Türkçe öğretmeni yok ve bu yüzden başvuruların tamamı hayata geçirilememiş. Eğer öğretmen sayısı arttırılırsa daha fazla okulda Türkçe eğitim başlayabilir. Bu yüzden konuyu dillendirmekte fayda görüyorum. Belki sözlerimiz yetkili mercilere ulaşabilir ve gerekli reaksiyon verilir. Velhasıl buna rağmen şu anda 10 okulda Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor. Peki Ermenistan neden böyle bir uygulamaya geçti? Aslında bu tercihin pragmatik bir nedeni var. Ermenistan coğrafi olarak Türkiye ve Azerbaycan'la çevrili. Bu yüzden ticaret, diplomasi ve turizm gibi alanlarda Türkçe bilen insanlara ihtiyaç duyuyor. Ancak bu gerçek yıllarca baskılandı. Ülke ticareti İran ve Rusya gibi ülkelerle kısıtlandı. Günümüzde Ermenistan'ın siyasi ekseni değişmeye başladı ve Türklerle işbirliği yoluna gidildi. Tam da bu noktada işin toplumsal ve psikolojik boyutuna bakmak gerekiyor. Zira Ermenistan'da Türk, Türkiye ve Türkçe hala duygusal açıdan tepkilere açık kelimeler. Bu yüzden Türkçenin seçmeli ders olarak bile gündeme gelmesi normalleşme mi, taviz mi veriyoruz tartışmalarını gün yüzüne çıkarıyor. Halkın bir kesimi bunu genç kuşakların dünyaya daha açık olmasının işareti olarak görse de başka bir kesim Türk düşmanlığı yüzünden bu karara karşı çıkıyor. Ancak bahsetmiş olduğum bu Türk düşmanlığı öyle küçümsenecek kadar küçük değil. Paşinyan barış dese de ordu Paşinyan'ın sözlerini çiğneyip Azerbaycan sınırına ateş açabiliyor. Dolayısıyla Türkçe dersini almak bile aslında Ermeniler için siyasi bir anlam taşıyor. Öte yandan gençler tarafında tablo biraz daha farklı. Özellikle 2000 sonrası kuşak için Türkçe çoğu zaman YouTube, diziler, müzik ve sosyal medya üzerinden zaten duyulan bir dil. Dolayısıyla bu kuşak için Türkçe öğrenmek ideolojik bir tercihten çok bölgede ne olup bittiğini doğrudan anlamak anlamına geliyor. Sonuç olarak Türkçenin Ermenistan'da seçmeli ders olarak var olması tam manasıyla iki toplumun yakınlaştığı anlamına gelmiyor. Ancak bu iki ülkenin artık birbirini yok saymaktan vazgeçtiğinin bir işareti ve Paşinyan'ın demeçleri de bunları destekliyor. Şimdi gelelim Ermenistan'ın Trump rotası üzerinden Türkiye ile bağ kurma çabasına. Paşinyan ısrarla Türkiye ile yürütülen temasların yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini belirtiyor. Mesela şu açıklamayı dikkatlice analiz etmenizi istiyorum. Bizim sorunumuz her zaman küçük projelerle uğraşmış olmamızdır. Büyük projelere alışkın değiliz ve bu projelerin kendilerine has özellikleri var. Trip taslağı o kadar büyük ölçekli bir konudur ki her aşamada çözülmesi gereken hususlar var. Artık Türkiye ile sembolik ya da sembolik olmayan ancak büyük ölçekli olacak adımların atılmasının zamanı gelmiştir. Bu açıklamalar aslında halkın tepkisini ölçmekle alakalı. Paşinyan eğer Türklerle işbirliği yapacak olursa halkın bu duruma nasıl tepki vereceğini ölçüyor. Öte yandan bu açıklamalar aslında Trump rotasıyla da alakalı. Bildiğiniz üzere Donald Trump, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan Zengezur koridoru konusunda yeni bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki kara bağlantısını sağlayacak olan Zengezur hattının inşası ve işletilmesinde ABD'nin doğrudan rol almasını öngörüyordu.
Anlaşmaya göre Amerika Birleşik Devletleri Zengezur koridorunu 2125 yılına kadar işletecek ve Birleşik Devletler'in Azerbaycan'a uyguladığı kısıtlamalar kaldırılacaktı. Aradan geçen süre zarfında bu sözlerin çoğu tutuldu. Hatta Azerbaycan tren hatlarını inşa etmeye başladı. Özellikle Ermenistan sınırındaki Ordubat bölgesinde çalışmalar hız kazandı. Bu proje kapsamında raylar yenileniyor ve toplam 188 kilometrelik modern bir demiryolu hattı yapılıyor. Buradaki amaç sadece hattı yenilemek değil, aynı zamanda Türkiye bağlantısını da sağlayan yeni bir ulaşım ağı kurmak. Kısacası Azerbaycan stratejik ulaşım yollarını bir bir geri kazanıyor ve Türkiye ile kara bağlantısını kurmaya çok yakın görünüyor. Öte yandan Zengezur sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bir ulaşım yolu değil. Aynı zamanda Türkiye ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir hat. Zengezur koridoru açıldığında birbirinden kopuk gibi duran Türk devletleri ilk kez karadan kesintisiz bir hatla bağlanmış olacak. O yüzden bu sadece sembolik bir birleşme değil. Bu hat üzerinden doğalgaz ve petrol boru hatları döşenebilecek. Fiber optik internet kabloları çekilecek. Doğrudan demiryolu taşımacılığı sağlanacak. Düşünsenize, İstanbul'dan çıkan birisi otobüsle sırasıyla Iğdır, Nahçıvan, Zengezur, Karabağ, Gence ve Bakü derken Hazar kıyısına kadar gidebilecek. Oradan da bir gemiyle Kazakistan'a, sonrasında otobüsle Bişkek'e, belki de Urumçi'ye. Bunları yaparken elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne de para kazandıracak. Ama bu yine de sadece bir yol değil. Medeniyetlerin yeniden birleşmesi gibi bir şey. Aslında bu vizyona Turan yolu da deniliyor. Ama tabir bazı çevreleri rahatsız ettiği için diplomatik olarak Orta Koridor adı da kullanılıyor. Peki ya Ermenistan bu süreçte nasıl rol alacak? Aslında gerçek şu ki Ermenistan bu koridordan fayda sağlayabilir. Eğer akıllıca davranırsa bu yolun üzerinden kendi ekonomisi de canlanır. Çünkü buradan geçen her tır aslında Ermenistan sınırlarından geçecek. Lojistik gelir, hizmet sektörü, gümrük kazançları gibi yeni gelir kapıları açılacak ve hatta yeni yabancı yatırımlar gelecek. Ama işte geçmişin yükü o kadar ağır ki bazı duyguların önüne geçemiyorlar. Bugün Ermenistan'da siyasi söylemler hala soykırım, Karabağ elden gitti ve Türkiye bizim düşmanımız çizgisinde. Haliyle bu söylemle büyüyen bir toplumun birlik yoluna destek vermesi de kolay görünmüyor. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Bekleyip görelim. Trump yolunun 2026 yılı içerisinde faaliyete geçmesi düşünülüyor. Umarım vatanımıza ve Azerbaycan'a fayda sağlar. Bana kalırsa sadece ulaşım değil, jeopolitik alan genişlemesi de sağlayacak. Bu ekonomik olduğu kadar askeri anlamda da stratejik bir anlam kazanıyor. Ve unutmadan Azerbaycan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fiilen konuşlu olduğu bir yer. Bu koridor açılırsa TSK'nın doğuda etkisi daha da artacaktır. Dolayısıyla Türkiye bu tabloda kilit bir aktör rolünde. Yeter ki kartları doğru oynamayı bilelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 200 bin yolunda kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu izleyen insanların birçoğu kanala abone olmuyor. Kanala abone olan insanlar da videoyu beğenmiyor. Bu küçük destekleriniz gerçekten benim için çok değerli. Çünkü bu destekleriniz sayesinde video daha çok insanın önüne çıkabiliyor. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.